Ders 1. Dini hoşgörü mücadelesi. Hey Anna, İrlandalılar ve İngilizler arasındaki dini gerilimlerin 1500'lerde çok daha kötüleştiğini biliyor muydun? Gerçekten mi? Ayrıntıların farkında değildim ama iki grup arasında tarihsel olarak çok fazla çatışma ve hoşgörüsüzlük olduğunu biliyorum. Kesinlikle. İngilizler Protestan olduklarında, çoğunluğu Katolik olan İrlandalı nüfusa zulmetmeye başladılar. Ah, anlıyorum. Böylece din ayrılık iki grup arasında önemli bir gerilim ve baskı kaynağı haline geldi. Kesinlikle. İngiliz yöneticiler İrlandalıları zorla din değiştirmeye ve Katolik inançlarını bastırmaya çalıştı. Bu, insanları uzun süredir sahip oldukları dini inançlarını terk etmeye zorlayan korkunç bir durum gibi görünüyor. Çok karanlık bir bölümdü. İrlandalıların dinlerini özgürce uygulama hakları esasen reddedildi. Ne kadar berbat. Dini hoşgörüsüzlük bu kadar derin, insan hakları ihlallerine ve acılara yol açabilir. Haklısın. Vur, dogmatizmin ve dar görüşlülüğün toplumları nasıl parçalayabileceğinin acı bir örneğidir. Kesinlikle. Dini çeşitliliğe ve inanç özgürlüğüne saygı duymak, adil ve uyumlu bir toplum için çok önemlidir. Kesinlikle. Maalesef bu tür dini zulüm ve çatışmalar tarih boyunca pek çok bölgeyi rahatsız etti. Gerçekten trajik. Din adına zorla din değiştirme, ayrımcılık ve şiddet, bunlar gerçekten yürek parçalayıcı. Kabul ediyorum. Ancak bu, neden her zaman dini hoşgörüyü ve çoğulculuğu savunmamız gerektiğine dair güçlü bir hatırlatmadır. Kesinlikle. Hiç kimse baskı ve şiddet korkusuyla inancını gizlememeli veya inkar etmemelidir. Kesinlikle. Herkes inançlarını özgürce ve açıkça, zulüm görmeden uygulama hakkına sahiptir. Kesinlikle. Dinler arası anlayışı desteklemeye ve dini özgürlükleri korumaya devam etmemiz çok önemli. Tamamen katılıyorum. Yalnızca inanç çeşitliliğini benimseyerek daha adil ve barışçıl bir dünya yaratmayı umabiliriz. Peki dedin. Tamam, dine hoşgörü ve saygı mesajını yaymak için üzerimize düşeni yapalım. Kabul edildi. Önemli bir mücadele ama buna değer. İleri. Ders 2. Parti moral konuşması. Hey Anna, bu akşamki parti hakkında sana danışmak istedim. Biraz gergin görünüyorsun. Evet, sanırım tüm bu olanlar hakkında biraz endişeli hissediyorum. İyi bir izlenim bırakmak istiyorum. Endişelenmeyin. En önemli şey sadece kendiniz olmanız ve harika vakit geçirmenizdir. Biliyorum, haklısın. Bazen bu sosyal durumları gereğinden fazla düşünme eğilimindeyim. Anlıyorum ama kendine çok fazla baskı uygulamamaya çalış. Sadece rahatlayın ve harika kendiniz olun. Çok kolaymış gibi konuşuyorsun. Ya yanlış bir şey söylersem ya da kendimi tuhaf hissedersem? Anne, çok fazla endişeleniyorsun. Oradaki insanlar senin arkadaşların. Seni yargılamıyorlar. Sanırım öyle ama yine de iyi bir etki yaratmak istiyorum. Anlıyor musun? Gerçek beni görmelerini istiyorum. Ve yapacaklar. Sadece partinin tadını çıkarmaya ve insanlarla bağlantı kurmaya odaklanın. Önemli olan bu. Tamam, haklısın. Stres yapmayı bırakıp akışına bırakmalıyım, değil mi?
Kesinlikle. Ruh budur. Sadece kendin ol ve harika vakit geçir. Bu sende var. Haklısın, haklısın. Değişmeye çalışacağım ve her şeyi fazla düşünmemeye çalışacağım. Bu benim kızım. Oraya vardığınızda ve sosyalleşmeye başladığınızda büyüleyici benliğiniz olacağını biliyorum. Umarım. Tamam, pozitifliğinizi kanalize edeceğim ve akışa bırakacağım. İşte bu. Oraya gidin. Odanın sahibi olun ve harika zaman geçirin. Sana inanıyorum. Teşekkürler John. Bana bu moral verici konuşmayı yaptığın için gerçekten minnettarım. Artık kendimi çok daha iyi hissediyorum. Her zaman. Bunu sağlayacağını biliyorum. Şimdi gidip eğlenin ve harika anılar biriktirin. Yapacak. Tamam, partiye gidiyorum. Bana şans dileyin. Sana sonra yetişirim. Şansa gerek yok, bunu başardın. Partinin tadını çıkar, anla. Her şeyi duymak için sabırsızlanıyorum. Ders 3 Müzikal konuşmalar. Hey Anna, bu yıl müzik derslerinden keyif aldın mı? Merhaba Johan. Müzik derslerimi kesinlikle seviyorum. Onlar günümün en güzel kısmı. Bunu duymak harika. En çok hangi tür müzikten hoşlanırsınız? Gerçekten klasik müzikle ilgileniyorum. Farklı enstrümanların bir araya gelme şekli gerçekten büyüleyici. Anlıyorum. Ben daha çok pop müzik hayranıyım. Akılda kalıcı ritimler ve ilişkilendirilebilir şarkı sözlerinde doyamadığım bir şeyler var. Pop müziğin çekiciliğini de anlayabiliyorum. Enerji ve eğlence ortamı gerçekten bulaşıcı. Kesinlikle. Müzik derslerinizde herhangi bir enstrüman çalıyor musunuz? Evet, piyano öğreniyorum. Zorlayıcıydı ama bir parçayı sonuna kadar çalabildiğimde çok ödüllendirici oldu. Piyano çok yönlü bir enstrümandır. Eminim gerçekten yeteneklisindir. Teşekkür ederim. Bundan çok keyif alıyorum. Peki siz herhangi bir müzik etkinliğine katılıyor musunuz? Okul korusundayım. Bir grupta şarkı söylemek inanılmaz bir deneyim. Bu harika. Koro performansları için gereken beceri ve koordinasyona her zaman hayran kalmışımdır. Çok fazla iş gerektiriyordu ama bir şarkıyı tutturmak çok tatmin ediciydi. Müzik gerçekten lise deneyiminin özel bir parçası. Daha fazla katılamazdım. Yaratıcılık ve kendini ifade etme için çok önemli bir çıkış noktasıdır. Kesinlikle. Eğitimimizin bir parçası olarak ikimizin de müzikten keyif almasına sevindim. Ders 4 Spor Sohbeti. Günaydın Anna. Dün geceki maçı izledin mi? Günaydın John. Maalesef maçı izleyemedim. Ekibimiz nasıl çalıştı? Bu çok kötü. İnanılmaz bir maç oynadılar ve 3-2 kazandılar. Vay, bu harika. Başarabildiklerini duyduğuma çok sevindim. Oyunun en iyi kısmı neydi? Son dakikadaki galibiyet golü ise heyecan vericiydi. Kalabalık çıldırdı.
Heyecanı sadece hayal edebiliyorum. Keşke orada olup bunu deneyimleyebilseydim. Bir sonrakini mutlaka yakalamaya çalışmalısınız. Stadyumdaki atmosfer elektrikli. Bir sonraki büyük maç için programımı hazırladığımdan emin olacağım. Spor etkinlikleri bir akşamı geçirmenin çok eğlenceli bir yoludur. Kabul edildi. Takımınıza tezahürat yaparken yaşanan adrenalin patlaması gibisi yoktur. Kesinlikle. Takımda favori bir oyuncunuz var mı? Bu zor bir seçim. Hepsi çok iyi oynadı ama takım kaptanının gerçek MVP olduğunu söylemeliyim. Ah, nedenini anlayabiliyorum. Takımı gerçekten zafere taşımış olmalılar. Kesinlikle. Sahadaki liderlikleri ve becerileri olağanüstüydü. Bir dahaki sefere onları çalışırken görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Harika bir maç olacak, bunu hissedebiliyorum. Burada da aynısı var Anna. Şimdiden günleri geri sayıyorum. Ders 5 Sanatsal araştırmalar. Selam Anna. Konu yazarken genellikle ne tür türleri keşfedersiniz? Selam John. Kısa öykü dünyasını keşfetmekten gerçekten keyif alıyorum. Kısa ve öz bir formatta eksiksiz bir anlatı hazırlamanın çok büyüleyici bir yanı var. Bu harika. İtirazı görebiliyorum. Yazmayı sevdiğiniz, favori bir kısa öykü türü var mı? Bu zor bir soru. Büyülü gerçekçilik dokunuşu taşıyan hikayelere ilgi duyduğumu söyleyebilirim. Sıradan ile sıra dışının harmanlanması beni büyülüyor. Büyülü gerçekçilik, değil mi? Çok ilgi çekici bir türe benziyor. Gerçeğin ve fantastikliğin karışımında bu kadar ilgi çekici bulduğunuz şey nedir? İnsan deneyiminin karmaşıklıklarını biraz çarpık bir mercekle keşfetmene olanak tanımasını seviyorum. Bu merak ve gizem katmanını her güne ekler. İtirazı kesinlikle görebiliyorum. Gerçeklik ile hayal gücü arasındaki sınırlarla oynamanız için size çok fazla yaratıcı özgürlük veriyor olmalı. Kesinlikle. Ve en iyi yanı olasılıkların sonsuz olmasıdır. Her tür yaratıcı senaryoyla zihnimin çılgına dönmesine izin verebilirim. Bu çok hoş. Eğer paylaşmak isterseniz çalışmalarınızı okumak isterim. Eminim gerçekten büyüleyicidir. Ah, teşekkürler John. Bazı hikayelerimi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Belki yazma ipuçlarını bile değiştirebilir ve birbirimizden fikir alışverişinde bulunabiliriz. Bir plana benziyor. Daima yaratıcı ufkumu genişletmeye çalışıyorum. Bu nedenle sizden bir şeyler öğrenme fırsatını gerçekten takdir ediyorum. O halde bu bir anlaşma. Bu çok eğlenceli olacak. Sizin de ne tür hikayeler bulacağınızı görmek için sabırsızlanıyorum. Mükemmel. Seninle bu yaratıcı yolculuğa çıkacağım için heyecanlıyım Anna. Ders 6 İleri moda. Anna, yeni bir kıyafet seçmeme yardım eder misin? Gardırobumu yenilemem gerektiğini hissediyorum. Kesinlikle John. Ne tür kıyafetler arıyorsunuz? Rahat ve rahat bir şeyler mi yoksa daha şık bir görünüm mü istiyorsunuz? Bu harika bir soru. Açıkçası ne havasında olduğumdan emin değilim. Her zamanki tercihim oldukça sıradan ama bunu değiştirip farklı bir şey denemek istiyorum.
Tamam, sorun değil. Temel bilgilerle başlayalım. Genellikle hangi renk veya desenlere yöneliyorsunuz? Hımene, siyah, gri ve lacivert gibi pek çok nöt tona bağlı kalma eğilimindeyim. Ama biraz renk veya eğlenceli baskılar eklemeye açığım. Harika, bu bize iyi bir başlangıç noktası sağlıyor. Cesur, desenli bir gömleği şık, koyu renkli bir kot pantolonla eşleştirmeyi denemeye ne dersiniz? Bu size hem şık hem de rahat bir hava katacaktır. Bunun sesi hoşuma gitti. Ve belki biraz daha cilalamak için üstüne koyacağımız güzel, hafif bir ceket bulabiliriz. Kesinlikle. Bir kot veya deri ceket harika görünecektir. Gösterişli bir kolye veya modaya uygun bir güneş gözlüğü gibi havalı aksesuarları seçmeyi de unutmayın. Aksesuarlar, öyle mi? Bunu gerçekten bir sonraki aşamaya taşıyorsunuz. Bu moda revizyonu beni heyecanlandırmaya başlıyor. Ruh budur. Denemeye açık olduğunuzda moda çok eğlenceli olabilir. Hadi mağazaya gidelim ve en iyi şekilde görünmenizi ve hissetmenizi sağlayacak ne bulabileceğimize bakalım. Bir plana benziyor Anna. Dalmaya ve gardırobumu yenilemeye hazırım. Bu bir macera olacak. Ders 7: Yolculuk esasları. Hey Anna, bu hafta sonu yolculuğumuz için hepiniz hazır mısınız? Kesinlikle John. Günlerdir hazırlanıyorum. Yolculuk için yanınıza güvenilir bir GPS ve bazı atıştırmalıklar almayı hatırladınız mı? GPS'te iyi bir arama. Kesinlikle orada kaybolmamızı istemiyorum. Ve evet, lezzetli yol gezisi atıştırmalıklarıyla dolu bir soğutucum var. Harika. Bunlar başarılı bir yolculuk için sahip olunması gereken en önemli şeylerden ikisidir. Başka hangi temel eşyaları paketlediniz? Sırayla araba sürmemiz ve biraz uyumamız gerekirse diye rahat bir seyahat yastığı getirdiğime emin oldum. Bizi eğlendirmek için favori çalma listelerimden birkaçını ekledim. Akıllı düşünme. İyi bir çalma listesi uzun bir yolculukta büyük fark yaratabilir. Ne tür müziği sıraya koydunuz? Her şeyden biraz. Biraz hareketli pop, birkaç klasik rock marşı ve hatta gevşemeye ihtiyaç duyduğumuz zamanlar için biraz yumuşak melodiler. Mükemmel bir yolculuk müziği gibi görünüyor. Yolda araba sorunuyla karşılaşmanız ihtimaline karşı yanınıza malzeme almayı hatırladınız mı? İyi bir nokta. Yedek lastik, aktarma kabloları ve el fenerinden oluşan temel bir acil durum kitim var. Umarım bunların hiçbirine ihtiyacımız olmaz ama üzgün olmaktansa tedbirli olmak daha iyidir. Kesinlikle. Beklenmedik geçiş ücretleri ödememiz veya planlanmamış bir duraklama yapmamız gerekebileceği ihtimaline karşı fazladan nakit para veya yedek kredi kartı getirmeyi unutmayın. İşi hallettim. Neredeyse her şeyi düşünmüşüz gibi hissediyorum. Bu şimdiye kadarki en iyi yol gezisi olacak. Değer 8: Lezzetli füzyon. Hey Anna, mutfakta farklı baharat kombinasyonlarını denediğini duydum. Bana bundan daha fazlasını anlat. Kesinlikle John. Baharat dünyasını keşfederken ve benzersiz lezzet profilleri oluşturmaya çalışırken çok eğleniyorum. Bu harika. Bulduğunuz daha ilginç baharat kombinasyonlarından bazıları nelerdir? Son zamanlardaki favorilerimden biri kimyon, kişniş ve bir tutam füme kırmızı biber karışımı. Bu gerçekten sıcak, dünyevi tadı yemeklere katıyor.
Kulağa çok lezzetli geliyor. Farklı tatlar elde etmek için farklı baharatlarla oynama fikrini seviyorum. Kesinlikle. Ve en iyi yanı çok yaratıcı olabiliyorsunuz. Mesela ben de biraz heyecan olsun diye zerdeçal, zencefil ve biraz kırmızı biberle oynuyorum. Nefis. Bu kombinasyon yemeğe biraz enerji katmak için mükemmel görünüyor. Bu baharat karışımlarını denediğiniz favori bir yemeğiniz var mı? Hemen kavrulmuş sebzelerin benim tercihim olduğunu söylemeliyim. Baharatlar, ürünün doğal tatlılığını gerçekten tamamlıyor. Memnune. Bunun ne kadar lezzetli olacağını hayal edebiliyorum. Belki bir ara baharatla zenginleştirilmiş sebze tariflerinden birini benimle paylaşabilirsin. Kesinlikle. Memnun olurum. Hatta bu hafta sonu kimyon kişniş kırmızı biber karışımıyla kavrulmuş karnabahar yemeği yapmayı planlıyorum. Bana katılmalısın. Bunu çok isterim Anna. Birlikte yemek pişirmek ve mutfak ipuçlarını değiştirmek kulağa çok eğlenceli geliyor. Kesinlikle. Her zaman yeni teknikler ve lezzet kombinasyonları öğrenmeye hevesliyim. Bu çok lezzetli bir macera olacak. Bekleyemiyorum. Beni baharatlarla dolu mutfak keşiflerinin bir parçası olmaya davet ettiğin için teşekkürler Anna. Ders 9. Komik araba kaparileri. Merhaba Anna. Nasıl gidiyor? Paylaşacak komik araba arıza hikayeleriniz var mı? Bunu sorman komik Joe. Aslında aklıma oldukça komik bir şey geldi. Söyle. Şu an güzel bir kahkahaya ihtiyacım var. Tamam, bu geçen sene işten eve giderken oldu. Otoyolda kendi işime bakıyordum ki birden arabam durdu. Bu kulağa pek hoş gelmiyor. Sonra ne oldu? Tamamen şaşkın bir halde yolun kenarına çektim. Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışırken kaputu açtım ve işte o zaman fark ettim. Neyi fark ettin? Beni burada asılı bırakma. Motorumun üzerinde bir sincap oturuyordu. Bazı telleri kemiriyordu. Görünüşe göre arabamda küçük bir yuva yapmaya karar vermişti. Mümkün değil. Bir sincap mı? Bu çok komik. Ne yaptın? Tabii ki çatlamaya başladım. İnanamadım. Ama sonra daha fazla hasara yol açmadan onu oradan çıkarmam gerektiğini fark ettim. Bunun zorluğunu ancak hayal edebiliyorum. Onu uzaklaştırmayı başardın mı? Biraz ikna etmem gerekti ama sonunda küçük adamın kaçmasını sağlayabildim. Daha sonra arabamı tamirciye götürmek için çekici çağırmak zorunda kaldım. Vay, ne büyük bir çile. Ama en azından güzel bir hikayem var, değil mi? Kesinlikle. Olanları ona anlattığında tamirci de bundan çok hoşlandı. O çılgın sincap olayını asla unutmayacağım. Bu çok komik. Arabadaki soruna rağmen içindeki mizahı görebilmene sevindim. Ben de. Yola çıktığınızda ne tür sürprizlerle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Kesinlikle öyle. Bu eğlenceli hikayeyi paylaştığın için teşekkürler Anna. Gelecekte karşılaşabileceğim olası araba sorunları konusunda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ders 10. Sandık hazineleri.
Hey Anna, bagajında kilitli olan kişiyle ilgili çılgın hikayeyi duydun mu? Hayır, bunu duymadım. Ne oldu? Görünüşe göre kişinin arabası bozuldu ve kendisi tamir etmeye çalıştı. Ama bir şekilde bagajda sıkışıp kaldılar. Ah hayır, bu çok korkunç olmalı. Nasıl dışarı çıktılar? Kişinin büyükannesi kurtarmaya geldi. Bir bıçak alıp bagajın mandalını açtı. Vay be, bu büyükanne açısından çok hızlı bir düşünce. Bagajda ne buldular? İşin asıl çılgın kısmı da bu. Bagaj her türden rastgele eşyayla doluydu. Eski oyuncaklar, kitaplar, hatta birkaç yedek lastik bile. Haha, bu kişi tam bir sürü faresi gibi görünüyor. Bütün bu eşyaların bagajda olması muhtemelen duruma yardımcı olmadı. Kesinlikle. Büyükannenin onları dışarı çıkarabilmesi iyi bir şey. Dağınıklıkla çevrelenmiş sıkışık bir bagajda sıkışıp kaldığımı hayal edemiyorum. Ben de öyle. Bu çok klostrofobik olsa gerek. İtiraf etmeliyim ki o sandıkta başka hangi hazinelerin saklandığını biraz merak ediyorum. Aynı şekilde, insanların araçlarında ne tür tuhaf şeyler sakladıklarını merak ediyorum. Ne bulacağını asla bilemezsin. Bu doğru. Belki gizli bir zaman kapsülü falandır. Sahibinin hayatına küçük bir pencere. Evet, kesinlikle. Kim bilir? Belki de orada çok değerli antikalar veya koleksiyon parçaları gömülüdür. Eğer durum buysa umarım her şeyi hallederler. Bütün bu ıvır zıvırların arasına paha biçilemez eşyaların karıştığını hayal edin. Şaka değil. Her iki durumda da kesinlikle kitapların arasında yer alan bir kitap. Muhteşem Sandık Hazine Avı. Kesinlikle. Çılgın bir hikaye ama hızlı düşünen büyükannesi sayesinde bu kişiden sağ salim kurtulduğuna sevindim. Ben de. Bu, arabanızın sizi ne tür bir maceraya sürükleyeceğini asla bilemeyeceğinizi gösteriyor. Ders 11. Hikaye anlatma sanatı. Hey Anna, iyi bir hikaye yazmanın temel unsurlarını duydun mu? Hayır, yapmadım. Onlar neler? İlgi çekici bir hikaye yazmak istiyorsanız kim? Ne zaman, nerede, neden ve nasıl sorularına cevap vermeniz gerektiğini söylüyorlar. Ah, anlıyorum. Bu çok mantıklı. Bunu benim için biraz daha özetleyebilir misin? Kesinlikle. Kim ana karakterleri tanıtmak ve onlara farklı kişilikler vermekle ilgilidir. Tamam, temel bu. Peki ne? Hikayeyi ileriye taşıyan ana olay örgüsü veya çatışmayla ilgilidir. Bu, karakterlerin karşılaştığı ana olay veya meydan okumadır. Anlıyorum. Yani kim sahneye hazırlıyor, neyse merkezi dramayı sağlıyor. Sırada ne var? Ne zaman ve nerede? Ortamı, yani hikayenin geçtiği zaman dilimini ve spesifik konumu belirler. Bu, okuyucunun sahneyi gözünde canlandırmasına yardımcı olur. Peki neden ve nasıl? Neden? Karakterlerin eylemlerinin ardındaki motivasyonları ve duyguları araştırır. Nasıl? Hikayenin nasıl ortaya çıktığının ayrıntılarını araştırır. Ah, şimdi anladım. Bu unsurlar gerçekten bir anlatıyı detaylandırıyor ve onu tamamlanmış hissettiriyor. Kesinlikle.
Tüm bu kilit noktalara ulaşmak, iyi bir hikayeyi vasat bir hikayeden ayıran şeydir. Takip edilmesi gereken çok şey var gibi görünüyor ama bunun nasıl zengin, büyüleyici bir hikayeyle sonuçlanacağını görebiliyorum. Kesinlikle. En iyi yazarlar bu unsurları kusursuz bir şekilde bir araya getirir. Elbette bu bir sanat formu. Hikaye anlatma becerilerim üzerinde çalışmam için bana kesinlikle ilham verdin. Bu ilkeleri uygulamaya koyacağım için heyecanlıyım. Bu harika. Anna, hikayelerinizden bazılarını okumayı ve kim, ne zaman, nerede, neden ve nasıl yaklaşımına ilişkin görüşlerinizi almayı çok isterim. Bir plana benziyor. Yaratıcı yazarlığın harika dünyasına dalmaya hazırım. Bu çok eğlenceli olacak. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. İyi hikaye anlatımı gerçekten izlenmesi gereken muhteşem bir şeydir. Ders 12 Kürek çekme ritmi. Günaydın Anna. Seninle başladığım bu yeni hobi hakkında konuşmak istiyordum. Kürek çekmek. Kürek mi çekiyorsun? Bu çok ilginç. Bu spora ilgi duyduğunu bilmiyordum. Evet, muhteşemdi. Kürek çekmenin Batı dünyasındaki en eski organize sporlardan biri olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, bu kadar uzun bir geçmiş olduğunu bilmiyordum. Seni denemeye iten şey neydi? Kürek çekmenin zarafeti ve gücü her zaman ilgimi çekmiştir. Bunda çok büyüleyici bir şey var. Hayal edebiliyorum. Gerekli koordinasyon ve ekip çalışmasına tanık olmak gerçekten etkileyici olmalı. Kesinlikle. Bireysel çaba ile kolektif ritmin eşsiz bir karışımı. Bu aynı zamanda oldukça zorlu bir egzersiz. Bahse girerim. Kürek çekmek tüm vücudunuzu gerçekten dinamik bir şekilde çalıştırıyor gibi görünüyor. Tekniği öğrenmek zor mu? Elbette biraz pratik gerektiriyor. Kürek kanatlarını mürettebatın geri kalanıyla senkronize tutmak çok önemlidir. Bunun ne kadar çok odaklanma ve disiplin gerektirdiğini görebiliyorum. O mükemmel vuruşu yaptığınızda inanılmaz derecede ödüllendirici hissetmiş olmalısınız. Kesinlikle. Kayık arkadaşlarınızla mükemmel bir uyum içinde olmak, su üzerinde zahmetsizce süzülmek gibisi yoktur. Kulağa harika geliyor. Bir ara seni iş üstünde görmeyi çok isterim Joe. Görülmesi gereken bir manzara olmalı. Kesinlikle gelip yarışlarımdan birine göz atmalısın. Enerji ve dostluk gerçekten heyecan verici. Bunu çok isterim. Bir kürek müsabakasını canlı izlemek çok heyecan verici bir deneyim olsa gerek. Gerçekten öyle. Kalabalığın ultusu, küreklerin sesi, saf atletizm, inanılmaz bir heyecan. Tahmin edebiliyorum. Kürek çok zarif ve güçlü bir spora benziyor. Şimdi gerçekten meraklandım. Bir ara seni küçük bir kürek dersi için suya çıkarmaktan büyük mutluluk duyarım. Sen ne diyorsun? Evet, lütfen. Bu harika bir fırsat gibi görünüyor. Bu konuda şansımı deneyeceğim için heyecanlıyım. Harika. O zaman bu bir plan. Sizi kürek çekmenin keyfiyle tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Bir patlama olacak. Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum, Joe. Bu çok eşsiz ve unutulmaz bir deneyim olacak. Kesinlikle. Tamam. Bir sonraki antrenmanıma gideceğim.
Ama seni suya çıkarmak için kesinlikle bir zaman bulacağız. Kulağa iyi geliyor. Harika bir seans geçirmenizi dilerim. Kürek maceramızın planlanması konusunda sizinle iletişime geçeceğim. Anladın. Sonra görüşürüz. Anla. Bu epik olacak. Ders 13 Kültürlü konuşma. Anne, şunu sormam gerekiyor. Günlük hayatında hiç tarikatlarla karşılaştın mı? Tarikatlar mı? Tanrım, hayır. Aslına bakılırsa bir tarikatın farkına bile varmadan bütün bir yıl boyunca gidebilirim. Gerçekten mi? O zaman bu konuda uzman olmalısınız. Tarikatların tuhaf ve gizemli dünyası beni her zaman büyülemiştir. Haha, kendimi bir uzman olarak görebilir miyim bilmiyorum. Bütün bu sahneden uzak durmaya çalışıyorum. Anlıyor musun? Bu pek bana göre değil. Tereddütünü anlayabiliyorum. Tarikatlar oldukça yoğun ve rahatsız edici bir konu olabilir. Ama bunların ardındaki psikolojiyi son derece ilgi çekici buluyorum. Sanırım çekiciliği akademik bir bakış açısıyla görebiliyorum. Ama gerçekte etrafını daha çok yani normal insanlarla çevrelemeyi tercih ederim. Haklısın. Çoğumuz tarikat türlerinden kaçınma eğilimindeyiz. İtiraf etmem gerekse de bazen bunlardan birinin parçası olmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Gerçekten mi John? Bir tarikata katılmak ister misin? Bu biraz riskli değil mi ve bilmiyorum. Sınırda yasa dışı değil mi? Hayır, hayır, hiç de değil. Demek istediğim, dışarıdan bakıldığında topluluk ve ait olma duygusu çekici görünebilir. Ama aslında birine kapılmak gibi bir arzum yok. Bu çok rahatlatıcı. Eğer bir tarikat üyesi gibi davranmaya başlarsan bir müdahale falan yapmak zorunda kalacağım demek üzereydim. Ah, endişelenme anne. Sıradan, tarikat dışı bir insan olmaktan son derece mutluyum. Ama şimdi bana dışarıda ne tür tarikatların olduğunu merak ettirdin. John, bence bu konudan tamamen uzak dursak daha iyi olur. Biraz daha canlandırıcı bir şeyden konuşalım, olur mu? Muhtemelen haklısın. Tarikatlar biraz ağır bir konudur. Bunun yerine en sevdiğimiz kitapları veya filmleri tartışsak nasıl olur? Her zaman yeni öneriler arıyorum. Ders 14 Egzersiz rutinleri. Günaydın Anna. 30 günlük fitness mücadelemizi henüz planlamadınız mı? Günaydın John. Evet, bunun üzerinde çok düşündüm. Harika bir rutin için bir fikrim var. Harika. Hadi duyalım. Başlamak için heyecanlıyım. Tamam, sabahları yaklaşık 30 dakika yoga, ardından akşamları 40 dakika koşu yapabileceğimizi düşünüyordum. Kulağa mükemmel geliyor. Odaklanmamız ve enerji kazanmamız için yoga. Ardından kalp atış hızımızı gerçekten yükseltmek için kardiyo. Kesinlikle. İlginç tutmak için yoga ve koşu rotalarının türlerini değiştirebiliriz. Kesinlikle. Çeşitlilik, mücadele boyunca bağlı kalmamıza ve motive olmamıza yardımcı olacaktır. Kesinlikle. Bu hafta sonu ilk antrenmanımıza başlamaya ne dersiniz? Ben varım. Ne kadar erken başlarsak, sonuçları o kadar çabuk görürüz.